detecting multiple Leviathan-class life forms in the region. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün servikte Subnautica'daki en tehlikeli 6 biyomu inceleyeceğiz. Buralara giren dediklerine göre çıkamıyormuş. Nasıl bir yermiş hepsini araştıracağız bakalım. Video başlamadan like ve yorum atmayı, olmadıysanız abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. 1. Krater kenarı yani Void. Oyunun evreninde Void, yani diğer adıyla Dead Zone olarak bilinen Crater Edge, gezegenin keşfedildiği bir biyolojik haritasının fiili sınırını temsil eder. Burası geleneksel anlamda bir biyomdan ziyade oyun motorunun oyuncuyu harita sınırına tutmak için tasarladığı bir mekanizmadır. Analizler bu bölgenin sadece biyolojik bir tehdit değil, aynı zamanda bir kill switch olduğunu ortaya koymaktadır. Void'e giriş yapıldığında çevresel veriler aniden kesilir ve oyuncunun spam algoritması standart biyom ekolojisinden tamamen farklı ve zamanlayıca bağlı olarak bir rutine geçer. Bu bölgedeki tehdit profili oyuncunun hayatta kalma süresiyle ters orantılı olarak bir artış gösterir. Bölgeye ilk giriş yapıldığında PD'ye size bir uyarı geçer. Buradan sonraki sınırın tamamen bir boşluk olduğunu ve geri dönmemizi söyler. PD uyarısının ilk 10 saniyesinden sonra 1. Ghost Leviathan doğar. Bu kısımda hayatta kalma olasılığınız %75'tir. Daha sonrasında 40. saniyeden sonra 2. Leviathan doğar. Buradaki hayatta kalma şansınız %25'e kadar düşüyor ve 1 dakika 20 saniyeden sonra 3. Ghost Leviathan doğuyor. Bundan sonraki hayatta kalma şansınız %1'den daha az oluyor. Yetişkin Ghost Leviathan'lar juvenile olanlara göre biyolojik ve istatistiksel olarak daha üstündür. Lost River'da karşılaşan genç bireyler 67 metre uzunluğundayken Void'de olanlar 105 ile 112 metre aralığına ulaşabilir. Daha da önemlisi saldırı başına verdikleri hasar standart bir oyuncuyu 1-2 vuruş etkisiz hale getirebilir. 3 Leviathan'ın aynı anda saldırdığı senaryoda saniye başına alınan hasar oyunun en güçlü aracı olan Cyclops'u bile kalkan jeneratörü olmadan dayanabileceği sınırın çok ötesindedir. Bölgenin derinlik sınırı da sayısal bir tehdit unsurudur. 8192 metre derinliğe inildiğinde Unity oyun motorunun kayar nokta hassasiyeti bozulur. Bu derinlikte fizik motoru iflas eder ve oyuncu teknik bir resetlemeyle haritanın merkezine yani XYZ0 koordinatlarına ışınlanır. Ancak bu derinliğe canlı irmek Leviathan'ın takibi altına imkansız yakındır. Ayrıca zaten cihazlarınız patlayacaktır. Void'deki Leviathan'ın yapay zekası haritanın diğer bölgelerindeki yaratıklardan temelden farklı bir davranış ağacına sahiptir. Normal bir biyomda Leviathan'lar bölgesel davranışa sahiptirler. Yani bir devir rotaları vardır ve oyuncu rotadan çıktıklarında takibi bırakılır. Ancak Void'deki Leviathan'lar için durum farklıdır. Hardlock hedefleme sistemiyle Ghost Leviathan'lar oyuncuyu krater kenarının tetikleyici kutusu yani içinde bulunduğu süre takibi boyunca asla bırakmazlar. Yapay zeka oyuncunun konumunu sürekli olarak günceller ve en kısa vektör üzerinden saldırı rotası çizer. Spam ve despam mekaniği ile bu yaratıklar haritada sürekli var olan yaratıklar değillerdir. Oyuncu bölgeye giriş yaptığında kamera açısının hemen dışında bir derinliklerde prosedür olarak oluşurlar. Oyuncu oynanabilir alana geri döndüğü zaman yapay zeka komut dosyası bu varlıkların geri çekilmesini ve nihayetinde belletten silinmesini sağlar. Yani Ghost Leviathan'lar Void'deyken birer biyolojik canlı değil, oyunun sınır koruyucusudur. Size kimsenin bilmediği bir lore gizemi daha söyleyeyim. Void'e Cyclops ile gidip tüm ışıkların hepsini ve motoru kapatırsanız Ghost Leviathan'lar sizi teknik olarak göremiyor. Yani yapay zeka sadece sese odaklandığı için sizin etrafınıza dönüyor ve hasar vermiyor. Ama tabii ki eninde sonunda motoru çalıştırdığınız zaman nerede olduğunuzu bileceklerdir. İkinci bölüm, aktif lav bölgesi. Aktif ve pasif lav göllerinde tehlike sadece biyolojik değil, aynı zamanda termodinamiktir. Oyun dostlarındaki spam noktaları analiz edildiğinde haritada toplam sadece 3 adet Sea Dragon Leviathan bulunduğu doğrulanmıştır. Bunların ikisi inaktif lava zonda, biri ise en dipteki lav göllerindedir. Bölgedeki ortam sıcaklığı 70 derecenin üzerindedir. Oyunun hasar kodu 50 derece üzerindeki sıcaklıklarda oyuncuya sürekli yanma hasar uygular. Güçlendirilmiş dalış kıyafetiyle bu hasarı minimize etse de suban giysisi olmadan burada hayatta kalmak imkansızdır. Sea Dragon'un ateş nefesi aslında birer fiziksel nesne olarak kodlanmıştır. Bu ateş topları belirli hız ve yörüngeye sahiptir. Bu da suban giysisiyle kaçma manevraları yapmanızı mümkün kılar. Yaratığın bug'ları ise çok meşhurdur. Mağara sisteminin dar geometrisiyle sıklıkla çakışır. Bu durum Sea Dragon'ın duvarlar içinden geçmesine veya duvarın arkasındaki oyuncu görmesine neden olabilir. Yapay zeka bazen fiziksel engelleri yok sayarak saldırı başlatabilir. Bölgede küçük ama kritik bir tehdit olan lav larvaları araca yapacak enerjiyi emer. Enerji tüketimi larva sayısıyla doğru orantılıdır. Aktif bir kalkan veya termal reaktör modülü olmadan enerjisi bitmiş bir araç bu derinlikte tabut haline gelir. 3. bölüm Crash Zone. Aurora'nın enkazının çevresi oyundaki en ikonik korku unsurlarını barındırır. Radyasyon, bulanık su ve Reaper Leviathan popülasyon yoğunluğu burayı tam bir hayatta kalma tesisine dönüştürür. Crash Zone, haritada Reaper Leviathan yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgedir. Detaylı haritalandırma ve veri madenciliği çalışmaları bu bölgedeki tehdit sayısını kesinleştirmiştir.
Aurora'nın burnunu kuzey olarak kabul edin. Şu şekilde oluyor. Kuzey ve güney taraflarında 3 ya da 4 olarak değişiyor. Geminin doğu cephesinde ve mesalara bakan tarafında 2 ve 3 olarak değişiyor. Toplamda 10 veya 11 olarak gözükmektedir. Aurora'nın patlaması belli bir yarıçapta sürekli hücresel hasara neden olur. Bu hasar radyasyon kıyafetiyle tamamen engellenebilir. Reaktör tamir edildikten sonra oyundaki 3 gün veya gerçek zamanda 10 saatlik oyun süresiyle haritadaki tüm radyasyon silinir. Bölgedeki suyun bulanıklığı sis yoğunluğu değeri arttırılarak sağlanmıştır. Bu olay oyuncunun görüşünü kısıtlarken Reaper'ların tespit algoritmasını bozmaz. Bu da avcıya büyük bir avantaj sağlar. Reaper Leviathan yapay zekası korku ve baskın temalar üzerine kodlanmıştır. Reaper'ın attığı ikonik kükreme sadece bir ses efekti değildir. Yapay zeka bu sesi çıkardığı anda küresel bir ışın taraması veya mesafe kontrolü yapar. Oyunda bu sesi duyuyorsanız Reaper Leviathan çoktan orada olduğunuzu biliyordur. 5. bölüm Dunes Biomu. Dunes Biomu'nda oyuncunun saklanabileceği çok az yer bulunur. Bu yüzden psikolojik olarak en yıpratıcı bölgelerden bir tanesidir. Talassofobisi olan insanlar için burada bu korku zirve yapar. Dunes bölgesinde tam 8 adet Reaper Leviathan devreye gezmektedir. Bu sayı bölgenin genişliğine oranla oldukça yüksek bir yoğunluktur. Ayrıca Dunes biyomunda Warp'ların popülasyonu da oldukça yüksektir. Oyuncunun kara enfeksiyon seviyesi arttıkça Warp'ların saldırganlık yarıçapı ve ışınlanma sıklığı da artar. Ayrıca bu bölge Sev Shallows yani oyunun en güvenli biyomuna çok yakındır. Oyuncu sadece birkaç metre yüzerek mutlak güvenlikten mutlak dehşete düşebilir. Burada oyunda çok nadir olan bir şey gerçekleşir. Warp'lar oyuncuyu güvenli araçlarından dışarı çıkarmak için programlanmıştır. Araçtan savunmasız bir şekilde dışarı atılan oyuncu açık suda bir Reaper için mükemmel bir hedeftir. Garip olan şey ise bu iki yapay zeka türü birbiriyle iletişime geçmez. Bu tamamen tesadüfi gerçekleşir. Dunes'taki Reaper Leviathan'ların devriye rotası diğer bölgelere göre daha geniştir. Eğer bir tercih odası kurup menzili maksimuma çıkartırsanız Reaper'ların hareketini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. Bu Dunes biyomuna girdiğiniz zaman bölgede PD'ye çok ikonik bir uyarı yapar. Bölgede çok fazla Leviathan türü canlı tespit edildiğini, bu yaptığımız şeyin buna değineceğinden emin misiniz gibisinden bir soru soruyor. Aynı boyutta olduğu gibi ufak bir uyarı. 6. bölüm Dağlar. Dağların biyomunda karantina uygulama platformu bulunur. Bu adanın çevresini kapsayan dikey uçurumlar ve derin vadelerle dolu bir bölgedir. Bu biyomda 7 adet Reaper Leviathan bulunur. Özellikle karantina uygulama platformu etrafında ve temel bacaların etrafında Warp'lar devreye gezer. Çok dik yamaçlar, sonar kullanmayan oyuncular için Reaper'ların yukarıdan veya aşağıdan sürpriz saldırı yapmasına olanak tanır. Oyuncuya genellikle X ve Z eksenine odaklandığı için dikey saldırılar daha ölümcüldür. Reaper'ların devreye gezdiği bazı rotalarda dik yamaçlarla kesişir. Unity oyun motoru yük bindirmeyi azaltmak için bazen uzaktaki zeminlerin çarpışma fiziğini kapatabilir. Bu durum Reaper'ların dağın içine geçmesine izin verir ve oyuncu için bu duvardan aniden fırlayan bir Leviathan anlamına gelir. Bu bölgelerde araştırma yapacaksanız özellikle sonar özelliğini açmanızı tavsiye edilir. Ve sonuca gelirsek 45-46B gezegeninde hayatta kalma şansı yapay zekayı anlamanızla doğru orantılıdır. Yani oyun ne kadar çok oynayıp yapay zekaları ezberlerseniz o kadar fazla hayatta kalırsınız. Çok güzel bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi hafta sonları.